Telepati nedir? Ve nasıl yapılır? Nasıl geliştirilir? Telepati fiziksel temas veya bildiğimiz manada sesli mesaj olmadan, birbirinden uzakta olan varlıkların duyular ötesi iletişimidir. Telepati Yunanca kökenli bir kelime olup tele uzak duyular demektir. Telepatide, alıcı ve verici olmak üzere en az iki kişi vardır. Mesajı gönderen ya da düşüncesini yayan kimseye verici, gönderilen mesajı almaya çalışan kişiye de alıcı denir. Telepatik bağ olduğunu nasıl anlarız? İki kişi telepatik bir bağ kurduğunda, birbirlerinin mutluluğunun nedeni olurlar. Birbirlerinin yaptığı işlerden keyif alırlar. Beraber olduklarında, başka hiç kimseye ihtiyaç duymazlar. Ancak bu onların savaşmadıkları anlamına gelmez. Her çift kavga eder. Fakat anlaşmazlık yaşamaları, ilişkilerini bozmaz. Yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınız aniden aklınıza geliyorsa ve hemen ardından sizi arıyorsa veya mesaj çekiyorsa, kulağınıza bir şarkı çalınıyor ve ardından radyoda onu dinliyorsanız, kaç gündür canınızın çektiği yemeği anneniz, sizden habersiz evde yapmış oluyorsa, kafanızı kurcalayan bir problemin çözümü pat diye önünüze konuyor ise, siz de telepatik yetenekleri açık birisiniz demektir. Aslında bu yetenek hepimizde var. Sadece bazılarımız beyinlerini daha fazla kas yaptırır, çalıştırır ve daha kolay bu sonsuzluğun ruhani ağına bağlanabilir. Ve kişi isterse evrenin öbür köşesine, hatta diğer paralel evrenlerdeki kendi canlarına veya ölmüş aile dostlarına bile mesaj gönderebilir. Olay kişinin düşünsel form yaratması, yani imajine etmesi, bunun için kendinden bir enerji yüklemesi ve ardından istediği mesajı yoğun düşünsel konsantrasyonla evrensel akışa teslim olup sonsuz kaynağın varlığıyla göndermeyi dilemesidir. Bunun manasını ifade etmek gerekirse, varlık alemlerinin sadece insanlar arasında değil, mineralden bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan insana, bizim dünyamızda iletişim vardır. Her hücre diğer hücrelerle iletişim halindedir ve her hücrenin bir bilinci vardır. Bedenimizdeki hücreleri, bedenin parçaları olarak görürsek, evrendeki bir foton ve benzer bir fotonun arasında veya hücreler arasında da bu kozmik bilinç ve iletişimi aslında üçüncü boyuttaki canlıların göremediği ama hissedebildiği ruhların iletişimidir. Atalarımızın bu evrensel dili çok iyi bildiklerini ve aslında çok kısa bir süre öncesine kadar bu yeteneklerin insanlarda daha belirgin olduğunu biliyoruz. Yeteneklerin genetik bir kusur mu yoksa genetiği dış güçler tarafından mı değiştirildiğinin cevabı kesin olarak bilinmese de üst boyut negatif varlıklarının bir müdahalesinin olduğu yönünde birçok kanıt bulunmaktadır. Telepatlar diğer insanlara göre bu telepati yeteneklerini daha iyi çalıştıran kişilerdir. Genel olarak çocuklukta ya da yaşamlarının bir bölümünde zorunlu çaresizlik yaşayarak mecburen beyinsel yeteneklerini geliştirirler. Bu kişiler hem uzak hem de yakındaki herhangi bir varlığa, hatta kendi organlarına ve hücrelerine bile istedikleri emirleri gönderebilirler. Örneğin telepat, "Beni bırakın, yoksa kendimi öldürürüm" dedikten kısa bir süre sonra kendi kalbini durdurarak hayatını sonlandırabilir. Bu yetenekleri, bir kişinin beyninden geçenleri veya çok uzakta geçen bir olayı, arada hiçbir araç ya da duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın, algılama yeteneği olarak tanımlamak mümkündür. Peki biz de yapabilir miyiz? Binlerce kilometre uzağa, çok sevdiğiniz birine "beni ara" mesajını gönderip onun aramasını sağlayabilir miyiz? Veya ruh eşinizi çekim yasasını ve telepatik yeteneğinizi kullanarak kendinize çağırabilir misiniz? Evet, beynimizi yoğun biçimde çalıştırırsak iletişim kurabiliriz. Telepatik yetenekleri gelişmiş insanların, düşüncelerini yoğunlaştırarak diğer bir kişiyle iletişime geçebilecekleri düşünülmektedir. Telepatik iletişimde yoğun biçimde bir şey düşünen kişinin düşüncesi diğer kimsenin beyninde algılanmaktadır. En büyük telepatik iletişimi uyurken gerçekleşir. Bu iletişim sonucunda hem sinyal gönderen hem de sinyali alan aynı rüyayı görerek uyanır. Sonuçta her iki canlı da frekanssal üçüncü boyut canlısı ve frekans iletmesi bizim göremediğimiz ama kanıtlanan ve her gün yaşanan aslında normal bir durum. Bir kazada ailenizden birinin o anda ölmesini hissetmeniz gibi bu durumlar hayvanlarda da gözlemlenmiştir. Yani istem dışı kontrolsüz telepati, yakınınız olan her canlı ile aranızda oluşabilir. Aniden bunu hissedersiniz. Bazen de olmadan çok önce duru görü olarak veya vizyon olarak, olacak olaylar gözünüzün önüne anlık bir görüntü olarak yansır.
Bunun anlamı da zamanın aslında göreceli olmasıdır. İkincisi kontrollü telepati. Bir meditasyon çalışmasıyla, sabah meditasyonu ile başlar. Sessiz, bize özel bir ortamda bağdaş kurarak veya ayaklarımızı uzatarak sırtımız dik olacak şekilde oturarak, derin sessizlikte kontrollü nefes egzersizleri ile, tüm kasların gevşetilmesi ve istenilen düşüncelerin hayal edilerek, gözlerin kapatılmasıyla geçen süreçtir. Üçüncü, gözünüzün önünde yanıp sönen ışıklar oluşana kadar devam edin. Bütün fiziksel yaşamın ve yaptığımız her eylemin, önce düşüncede oluştuğunu, sonra gerçeklik kazandığını unutmayın. Beynimizdeki epifiz bezi, gözdeki retina tabakası ile aynı yapıdan oluşur ve farklı ruhani boyutları görebilen bağlantının kapısıdır. Üçüncü, gözünde çalışmadan aktive edilmeyeceğini unutmayın. Bilinen en meşhur telepatlardan olan Küçük Wolf, Nazi kampından kaçıp çaresizce ve korku içindeki 5 parasız, kaçak bindiği trende, bilet soran adama, boş kağıdı verdiğinde ona, boş kağıdı uzatarak, bunun bilet olduğunu görmesini dilemiş ve görevli de bilet olarak alıp mührü basmıştı. O anda bu yeteneğini anlayan Wolf'un hayatı değişmişti. Sonuç olarak, telepatiyi yer ve zaman sınırlayamaz. Vericinin konsantrasyonu ve alıcının pasifliği başarıyı etkiler. Hayvanlar ve bitkilerde de bu yetenekler mevcuttur. Ve birbirine hissi bağları bulunan, anne ve çocuk, iki sevgili ve benzeri gibi kimselerde sonuçlar daha başarılıdır. İnsanlar frekanssal bir canlı olduğuna göre dilediğinde uygun ortam ve şartları oluştuğunda, frekans göndermesi, yani telepati kurması gayet normal bir durum olacaktır. Bu yeteneklerin geliştirilmesi için, iki kişinin olması ve düzenli zihin egzersizlerinin yapılması gerekmektedir. Dilerseniz siz de yapabilirsiniz. Bunun için samimi olarak, nefise yenilmiş zihin yoluyla değil, temiz duygularla egodan arındırılmış biçimde yaratıcıdan, bunun olmasını istemektir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bilim Dünyası'ndan bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.